Küçükken bir şeylerin farklı olduğunu bilirsiniz ama içgüdüsel bir duygudur bu. Yani sonradan buldum, oldum dediğim bir his değildir bu. Ama şu anda çok daha iyi anlarım neden küçükken o şekilde hissettiğimi. O zamanlarda birlikte oynadığım kız arkadaşlarım vardı. Mesela onlardan biri çok kıymetliydi benim için. İlkokuldayken aynı sırayı paylaşırdım hepsiyle. Ve onlar o gün başkasıyla sıralarını paylaşsalar çok ağlardım. İçimde bir şeyler incinirdi. Neden benimle oturmadın diye ağlardım. Ve buna benzer anılarım çok var. Ama şimdi geriye baktığımda daha iyi anlarım neden sürekli onunla oturmak istediğimi veya neden eve giderken hep onunla yürümek istediğimi. Yani aslında o küçücük yaşta çok temiz ve çok saf duygular beslersiniz içinizde, büyütürsünüz ama bunun farklı olduğunu bilmezsiniz. Ortaokula başladım. Komşularımız sürekli ne zaman erkek arkadaşın olacak diye sorular sormaya başladı ve bu sorular o kadar çok ve herkes tarafından gelirdi ki bir süre sonra kendimle çatışmaya girdim ve ergenliğimde bu süreci çok ağır geçirdim bu yüzden. Herkes kızların çok yakın arkadaşım olduğunu, benim erkek arkadaşım olması gerektiğini söylerdi ve bunu yapan sadece aileniz değil, arkadaşlarınız da. Kendi sevgililerinin en yakın erkek arkadaşlarını da size ayarlamaya çalışırlar. Ve bir müddet sonra insan maalesef pes ediyor ve kabul ediyor. Mesela ilk kez bir erkeği öptüğümü hatırlarım. Yani tiksindiydim ve hiç beğenmediydim. Asla tekrar bir daha yapmak istemediydim. Ama etrafınızdaki insanlar o kadar bir baskı kurar ki üstünüzde. Bundan dolayı kendinizi zorlarsınız. Bir süre kendinizle çatışmaya girersiniz ve sorgulamaya başlarsınız. Ve ben bir erkeği öptüm ve beğenmedim. Aksine kızlara karşı olan duygularım arkadaşlıktan öteydi. Fakat herkes bana erkek arkadaşım olması gerektiğini söylerdi. İşte tam bu noktada ben de kendimi sorgulamaya başladım. Bir müddet sonra kendimden nefret etmeye başladım. Her gece ağlardım. Ailem bunu öğrense ne olur diye düşünmekten geceleri uyuyamazdım. Ve gitgide içime kapanmaya başladım. Herkesten tamamen soyutlandım ve kimseyle konuşmak istemezdim. En yakınımdakilere bile anlatamadım. Kendimi kapattıkça kapattım ve içimdeki sorular devam etti. Acaba ben hasta mıyım? Neden böyleyim diye sürekli kendimle kavga ettim ve sürekli kendimi suçladım. Bu yüzden uzun bir müddet kendimi suçlayarak ve kendimden nefret ederek geçti. Tüm bu karmaşıklığın içinde ve kendimle kavgalarım hala devam ederken bir kızı öptüm ve o anı asla unutmam. Çünkü kendi içimde evet ben buyum dedim. Bu olayı yaşadıktan sonra onu suçlamaya başladım. Öptüğüm kızı, yani beni sen böyle yaptın, senin yüzünden böyle oldum diye onu suçlamaya başladım. Neden böyle yaptığımı şimdi çok daha iyi anlarım. Çünkü o sorumluluğu taşıması için bir kurban ararsınız. Bütün yükü onun üstüne atıp kendinizi rahatlatmak için. Aklım tamamen allak bullak olduydu. Her akşam kabuslar görürdüm ve çok büyük bir suçluluk duygusu taşırdım içimde. Ama en çok canımı yakan şey o anı tekrar yaşamak istememdi. Artık kendimi tanırdım. Bir kızı öptüm ve bu çok hoşuma gitti. Ama aynı zamanda suçluluk duygusu, aile korkusu beni daha da çıkmaza soktu. O dönem okula gitmemeye başladım. Derslerimden geri kaldım. Çok zor günlerdi benim için. Çok zor atlattım bu dönemi diyebilirim yani. Ailem bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Sürekli herkes bana neden bu kadar içine kapandın diye sorular sormaya başladı ve ben hiç kimseye hiçbir şeyimi anlatamazdım ve bu durum beni daha da içime kapattı. Sonra bir gün halam yanıma geldi. Halam benim küçüklüğümden beri en yakın arkadaşım gibiydi. Aramızda 9 yaş farkı var. Yani birlikte büyüdük sayılır.
Hemen hemen her şeyimi anlatırdım yani halama. O da yanıma geldi ve benimle konuşmak istediğini söyledi. Neden bu kadar durgun olduğumu, neden kimseyle konuşmadığımı sordu. Tabii ben ağlamaya başladım. Öyle olunca bana bir erkekle mi birlikte oldun, hatta hamile mi kaldın gibi sorular sordu. Ben tabii ağlamaya devam ederim bu sırada. Ama o kadar bir soru sordu ki en son dayanamadım ve bu anı hiç unutamam. Ona hala ben aşık oldum dedim. Tabii halam bundan doğal ne var? İşte tabii ki aşık olacağın gibi şeyler söyledi. Ama ben ağlamaya devam edince o yoksa evli mi halam dedi. Yani her ihtimali saydı o gün halam ve ben ağlamaya devam ederken hala ben bir kadına aşık oldum dedim. Ve o an büyük bir sessizlik oldu aramızda. Sonra halam ergenlikte olur böyle şeyler, geçici bir süreçtir dedi. Ve bunu çok yakın olduğunuz biri söyleyince inanırsınız ona. Yani yaşadığım suçluluk duygusu yetmezmiş gibi kafam tekrar karıştı. Bu geçici bir süreç mi yoksa hislerim gerçek mi? O günden sonra daha da içime kapandım ve iyice çıkmaz bir yola girdim. Bu çok değişik bir his, yani sanki sürekli boğuluyormuşsunuz gibi hissedersiniz ve kendinizle olan savaş daha da büyür içinizde. Asla unutamayacağım bir an. Babama söylemek zorunda kaldım ben bu durumu ve gerçekten hiç unutamam bunu. Babama söyledim ve babamın gözünden tek bir damla yaş aktı ve bana şunu sordu. Ne yani, ben şimdi seni gelinlikle göremeyecek miyim? O anda o kadar kötü hissettim ki kendimi. Çünkü kendimle olan savaşım bir yana, babamı da üzdüm, hayal kırıklığına uğrattım. Yani babam hiç vurmadı ya da bağırmadı ama ilk defa ağladı ve bu çok çok daha ağırdı benim için. Daha sonra da annem öğrendi bunu ve o an gerçekten ölmek istedim. Çünkü annem el alem ne der, komşulara rezil mi edeceksin sen bizi diye söylenmeye başladı. Gerçekten yani bunu söylediğimden sonra her şey çok daha kötüleşti hayatımda. O zamanlar futbol oynardım. Beni takımdan aldılar ve ben kendimi eve kapattım. Bu aslında nasıl bir şey bilirsiniz? Eğer toplumdan farklıysanız, aile baskısı da her şey sizi çemberin dışına atar. Ve işte ben tam o zamanlarda bunu yaşardım. Ve o kadar çaresiz kaldım ki en sonunda bana değer veren bir erkeğe şans vermeye karar verdim. Ailem buna inanılmaz sevindi. Çünkü artık istedikleri kız evlat tanımına uyardım. Bunu yapınca o insanla da hiçbir zaman cinsel bir çekim olmadı aramda ama onu insan olarak çok sevdiydim ve bence sevgi evrensel bir şeydir. Yani bir çiçeğe ve bir ağaca da sevgi duyabilir bir insan. Bir süre sonra ayrıldık ve gerçekten çok üzüldüydüm. Çünkü insan olarak çok sevdiğim birini kaybettiydim. Bundan sonra olabileceklerden ve yaşayacaklarımdan korktuğum için bütün her şeyimi, arabamı, eşyalarımı satıp tek başıma tek gidiş bilet aldım ve Avustralya'ya gittim. Orada çok mutlu yaşadım. Gerçekten, çünkü orada insanı insan olduğu için severler ve insanın hiçbir ayrımcılığı olmadan insana yaşama hakkı verirler. O yüzden ben orada çok mutluydum gerçekten. Tekrar Kıbrıs'a döndüm. Artık kim olduğumu, ne istediğimi bilirdim. Kendimle barıştım ve kabul ettim ve büyüdüm. Ama yaşım büyümüş olsa da bu adadaki ayrımcılık maalesef ki yaşa falan bakmıyor. Ben de kendimi tiyatro sahnesinde buldum. Okul hayatım boyunca ayrımcılık ve ötekileştirme ve baskılar hep devam etti. Ama ben yaşadığım bütün kötü anıları yogaya başlayarak, kendimi meditasyona vererek, yani kısacası doğaya kalbimi açarak kendimi burada iyileştirdim. Ve size nefes veren yollarınızı keşfetmeyi asla bırakmayın. Ben yogada ve meditasyonda nefes almaya başladım. Her yorulduğumda, her pes ettiğimde de doğaya döndüm. Çünkü doğa bizi asla bırakmaz. Doğa benim annem oldu. Tiyatroda anlatabilmemi sağladı.
Hayatım gitgide yoluna girdi. Aşık olduğum kadınla çok güzel bir ilişkim var. Okulumu başarıyla bitirdim. Yani kısaca yaşadığım bütün ayrımcılıklara karşı mücadele etmeye başladım. Ve dilerim ki kabuklarınızı kırıp herkesin eşit, hür ve sevgi dolu olduğu bir dünyada hep birlikte yaşarız.